Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok zarif bir patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve tarçın olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz şöyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Oldukça kolay yapılışı. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekil. Topuğumuz. Dikişsiz, çok kullanışlı, çok güzel, örmesi zevkli bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize şu bölümden başlayacağız. Tarçın rengi ipimiz ile hemen ipimi şöyle alıyorum. 47 ilmek atacağım. İpimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bıraktım. 47 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 47 ilmek atalım gelelim. 47 ilmek attım geldim hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. Buradaki İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Yani haroşa. Patiğimizin bu bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipi eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ve şöyle baktığımızda burada da bir diş haroşamız oluştu. Burada tarçın rengi ipimiz ile haroşalara devam edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Şimdi ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 4 diş haroşa olacak. Bu bölümde hanımlar toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Ardından modelimize birlikte başlayalım. Evet. 4 diş haroşamı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Sarı ipime geçiş yapacağım. Bu modelimiz ön yüzde değil arka yüzde kurulacak hanımlar. Ön yüzde sarı ipim ile ilmeklerimin hepsini normal düz olarak öreceğim. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimin ucunu kendine düğümlüyorum. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak öreceğim. Bu şekilde ipimin ucunu da gizleyerek götürdüm atlatarak. Ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri döndüm arka yüzdeyim. Modele arka yüzde başlayacağız. 4 sıradan oluşan modelimiz hanımlar her 4 sırada bir tekrar edecek. Şimdi arka yüzde modelde 1. sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Şimdi şöyle ipimi bakın aynı şekil şişime bir kere doladım. Sıradaki bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Böylece doladığım ilmekle birlikte burada 2 ilmek almış olduk. Aralara 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime şöyle doluyorum. Öndeki bir ilmeği örmeden aldım. Yanına 3 ilmek düz. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği şöyle örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek aldım sağ şişe. Yanındaki 3 ilmeği düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek sağ şişime aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Arka yüzde modelin 1. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Üç ilmek düz ördüm yine. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız hanımlar. Bu şekilde. Tekrar 3 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doladım. Sıradaki bir ilmeği örmüyorum.
Hemen yanındaki 2 ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin arka yüzde ilk sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanında 2 ilmek ters var. Bakın şu 2 tersi yine ters örüyorum. Burada ipimi yine şişime doladım. Önde bakın bir doladığım ilmek, bir normal ilmeğim, ikisi var. İkisini tekrar örmeden sağ şişime aldım. Burada böylece 3 ilmek oldu. Bu defa aralardaki 3 ilmeği ön yüzde ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Şu ikili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Araya 3 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doladım. Şu aradaki ikili ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğim ters. İpi şişe doladım. İkili ilmeği örmeden sağ şişe aldım. Aradaki 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Ön yüzde modelin ikinci sırasını bu şekilde yapacağız hanımlar. Araya 3 tane ters ördüm yine. İpimi şişime doluyorum. İkili ilmeği örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek ters. İpimi şişime doladım. Şu ikili ilmeği örmeden aldım. Aradaki 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Yine ipimi doladım. Öndeki 2 ilmeği aldım. Yanındaki 2 ilmeğimi ters ördüm ve son bir kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sırayı tamamladık hanımlar. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Modelde 3. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Bakın şurada üçlü ilmeğimiz vardı. Arka yüzde 3'ünü birlikte şöyle örüyorum. Bakın 3 ilmeği sol şişimden çıkartmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani tersten 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Araya 3 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar üçlü ilmek. Tersten 3'ünü ördüm. İpimi şişime doladım. Tekrar aynı yerden bu 3. ilmeği çıkarttım. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine üçlü ilmeği tersten 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde ördüm. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde modelin 3. sırası böyle devam ediyor. Diğer modelimi yapacağım yine. Şu üçlü ilmeği tersten örüyoruz. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Arada 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. Tekrar 3 ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Son 3 ilmek kaldı. İkisini düz ördüm ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzde modelde 4. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki bir ilmeği ters ördüm. Bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Hemen burada bir tane ters ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin ilkini alıyorum. Sağındaki tersin önüne getirip ikisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu 3. ilmeği de solundaki ters ilmekle birlikte keserek örüyorum. İlk modeli yaptık. Model aralarında birer tane tersimiz var. Devam ediyorum. Bakın şu ilk bir uzun ilmek. Hatta sağa doğru kesim yapıyoruz. İçten girerek şöyle de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Ben bu şekilde zorlandığım için düz ilmeği tersin önüne getirerek öyle kesimimi yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. 3. ilmeği de yanındaki ters ile birlikte keserek örüyorum. İkinci modeli de yapmış olduk. Arada bir tersimiz var. Burada sağa doğru kesim yapılacak. Yani şu şekilde dediğim gibi. Ben böyle biraz zorlanıyorum görüldüğü üzere. Şöyle
sağa doğru kesim yapıyorum. Bu ilmeği ters ilmeğin içinden şöyle toplam geçirerek keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeği düz örüyorum. Bu üçüncü ilmeği de solundaki ters ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane tersimiz var. Modelin 4. sırası bu şekilde oluyor hanımlar. Son sıramız bu modelimizde. Diğer modelleri de yine aynı şekil yapıyorum. Bakın. Sağa doğru kesim yaptım. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Bu üçüncü ilmeği de solundaki ters ile birlikte keserek örüyorum. Modelimizin hanımlar hepi topu bu kadardı. Arka yüzde tekrar aynı modeli ikinci kez kuracağız. Zaten ördükçe kendini gösteren bir model. Ben sağa doğru kesimimi yaptım. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyoruz. Aralarda birer ilmek tersimiz var. Sıra sonuna kadar modelimi aynı şekil uyguluyorum. Yine bakın şöyle de dediğim gibi sağa doğru kesim yapılabiliyor. Ben bir türlü buna alışamadığım için bakın oldukça zorlanıyorum. Normal kendi yolumdan keseceğim. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Üçüncü ilmeği de solundaki ters ile birlikte keserek ördüm. Yanında bir tersim var. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet hanımlar, bu sıramızda gördüğünüz gibi bu ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze döneceğiz. Aynı modeli arka yüzde ikinci kez kuracağız şimdi. Geri dönüyorum. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Yine modelde birinci sıramız. İlk modelde ne yaptıysak ikincide de aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına 2 ilmek düz örüyorum. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeği örmeden aldım. Yanına 3 ilmek düz. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden aldım. Yanına 3 ilmek düz. İpimi şişime doladım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Yandaki 3 ilmeğim düz. Sıra sonuna kadar modelimizi yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar modelimi kurdum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters örüyorum yanına. Tekrar ipimi şişime doladım. Şu ikili ilmeği örmeden sağ şişime doluyorum. Aralara 3'er ilmek ters örüyoruz. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden alıyorum. Araya 3 ilmek ters. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden alıyorum. Araya 3 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doladım. Bu ikili ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters. İpimi şişime doladım. İkili ilmeği aldım. 3 ilmek ters. Ön yüzde modelin ikinci sırası böyle yapılıyor. Kalan ilmekleri de yine aynı şekil örelim gelelim. Sıra sonuna geldik. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 3. sıram. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın üçlü ilmek var. Bu tersten 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi de çıkarttım. Tersten 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Aralara 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar tersten 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tersten 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Araya 3 ilmek düz örüyorum. Modelin arka yüzde 3. sırasını da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde tamamlayalım gelelim.
Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelin 4. ve sonuncu sırasındayız hanımlar. Bu sıramızda yine ilk modelimizde olduğu gibi kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ters ördüm. Şimdi burada üçlü ilmek var. Bu ilmeği alıyorum. Sağındaki bir tersin önüne getirip sağa doğru kesim yaptım. Ortadaki bir ilmeğim düz. Üçüncü ilmeği de solundaki ilmek ile birlikte keserek örüyorum. Aralara bir ilmek ters örüyoruz. Yeniden bakın burada sağa doğru kesim yapacağım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de solundaki ters ile birlikte keserek örüyorum. Araya bir ilmek ters ördüm. Üçüncü modelde yine yapalım. Bu üçlü ilmeğin ilkini aldım. Sağındaki tersin önüne bırakıp ikisini keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğim düz. Üçüncü ilmeği de solundaki ters ile birlikte keserek örüyorum. Aralara birer ilmek ters örüyoruz. Ön yüzde modelde 4. ve sonuncu sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar modelimizi aynı şekil örelim, ardından buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar modelimi yaptım geldim hanımlar. Böylece 4 sıradan oluşan 2 modelimizi birlikte tamamlamış olduk. Bu modelden toplamda 6 tane yapacağız hanımlar. Bakın 6 tane. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı modeli hanımlar kafanız karışacak olursa ilk modelin sıralamalarını takip ederek diğer kalan 4 modeli de yapabilirsiniz. Videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını yeniden izleyebilirsiniz. Toplamda buraya 6 tane model yapacağız. Şimdi kalan 4 modeli de yapalım gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Patiğimizin bilek bölümüne beraber geçelim. Evet hanımlar, toplamda 6 tane modelimi yaptım ve geldim. En son 6. modelimin 4. sırasını ön yüzde tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Artık model kurulumu yapmayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Burada 2 düzüm var. Bir ters. Şuraya 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ters. Bakın ön yüzdeki görüntü böyle. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 düz 1 ters olacak şekilde ilmekleri örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar, geri dönüyorum. Artık tekrar tarçın rengi ipimize geçeceğiz. Buraya tarçın rengi ipimiz ile şöyle bakın, tarçın rengi ipimi biraz arkada bol bırakıyorum. Sonrasında buradan ilmekler çıkarırken tarçın ipimizi gizleyeceğiz. Bu görüntü gözünüzü korkutmasın. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra burada sarı ipimi keseceğim. Artık sarıyı kullanmayacağız. Diğer tarçın ipimizle devam edeceğiz. Patiğimizin devamında. Hemen sarı ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Hanımlar, ilk başta olduğu gibi, bakın şu başlangıçta olduğu gibi buraya yine tarçın rengi ipimiz ile haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi şöyle bu tarçın ipimiyle düz öreceğim. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde yine ilmeklerimi düz öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşecek. Yine tabanda olduğu gibi burada da 4 diş haroşamız olması gerekiyor. Şimdi tarçın rengi ipimiz ile bu bölümde 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim hanımlar. Sonrasında buluşalım, birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi bilek bölümünü yapacağız. Hanımlar, bu sağ ve sol patik olarak ayrılıyor. Şu elimde gördüğümüz bakın manken ayaktaki sağ ayak. Sağ ayağın bilek bölümünü yaparken hanımlar buraya 4 diş haroşamızı ördük. Yine bu tarçın rengi ipimiz ile ön yüzde ilmeklerin tamamını yine düz yani haroşa öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde İlk 26 ilmeğimizi keseceğiz. Kalan 21 ilmek ile patiğimizin şu iç kenarını yapacağız. Sağ patik böyle. Ön yüzde ilmekleri öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilk 26 ilmeği keseceğiz. Kalan 21 ilmekle iç kenarı öreceğiz. Sol patikte ise şimdi birlikte yapacağız hanımlar. Sol patikte ön yüzde ilmeklerimi örmeyeceğim. İlk 26 ilmeğimi keserek başlayacağım. Sağ patik az önce anlattığım gibi. Şu birinci kesimim, ikinci kesimim, üçüncü kesimim, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci,
Şu 9. kesimim 10. Bu şekilde 26 tanesini keseceğiz. 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle 15. kesimim 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 ilmeğimizi kestik. Bakın hanımlar, bu da sol ayağı olacak. Sol ayağın iç tarafı da bu şekilde, bakın şu arada kalacak. Şöyle sağ patikte bu 21 ilmek bu sağ tarafta kalırken sol patikte 21 ilmek şöyle ön yüzden baktığımızda sol tarafta kalıyor. Şimdi bu 21 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım, hatta sayalım kalan ilmekler doğru mu diye. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğimizi bu şekilde ördük hanımlar. Artık bu 21 ilmek ile patiğimizin iç kenarına devam edeceğiz. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde bu 21 ilmek ile haroşalarımı öreceğim. Sağ ve sol patikteki tek farkımız bu hanımlar. Geri kalan bölümler tamamen aynı yapılıyor. Gayet sağ patiğin yapılışını da açıkça anlattığımı umuyorum. Yine ilmeklerimi şöyle ördüm. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın şurada toplam 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşamız oldu. Ben şu patiğimin şu iç bölümüne şuradaki toplam, bakın sarıdan sonra toplam sayacak olursak 25 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi burada 5 diş haroşamız oldu. Ben buraya 20 diş haroşa daha öreceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu iç tarafını, sağ patik için de aynı geçerli hanımlar, 25 diş haroşa örülecek. 25 diş haroşamızı örelim gelelim, ardından buluşalım, patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, bu bölüme 25 sıra haroşamı ördüm geldim. Sol patikte bakın burası sol tarafta görünüyor. Sağ patiği örerken burası şöyle sağ tarafta olacak. Bu haroşalı bölüm, tarçın haroşalı bölüm sağ tarafta oluyor. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Sağ tarafı örerken de yine 25 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde bu şekilde ilmekleri keseceksiniz. Böyle sırasıyla ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Biraz gevşek, bol bir kesim yapıyoruz hanımlar. Çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü yaparken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat, kolay bir şekilde çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde hepsini kesiyorum hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz hanımlar. Hemen bakın şöyle V şeklinde tutuyorum patiğimizi. Dediğim gibi sağ patikte şu sarılı bölüm bu tarafta oluyor. Haroşalı bölüm bu tarafta. Sol patikte de gördüğünüz gibi oluyor. Hemen şu sol taraftaki uçtan itibaren ilmekler çıkaracağız. Sağ patikte hanımlar burada kenarımızı bitirdiğimiz için ipimiz burada kesilecek. Tekrar ipi buradan ekleyeceğiz. Fakat sol patikte ipimiz burada kalıyor. Tekrar burada ip kesip eklemeye de gerek kalmıyor. Aynı ilmek üzerinden ilmeklerimizi şöyle çıkarmaya devam edeceğiz. Bakın şişimde bir ilmeğim var. Sırasıyla ilmek çıkartıyorum. 2. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek böyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekil. Burada bakın 3, 6, 9, 10 ilmek oldu. Bu şekilde şu uca gelene kadar ilmekleri çıkaracağız. Sonra diğer uçtan ilmekleri şu diğer kenara gelene kadar çıkaracağız. Buradan buraya toplamda hanımlar 88 ilmeğimiz olacak. Şimdi bu uçtan şu diğer uca ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, toplam 88 ilmek diğer uca kadar çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve kenar ilmeğimden sonra sırasıyla diğer ilmeklerimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı
öreceğiz. Şişimizde 88 ilmeğimiz var. Patiğimizin burnuna öncelikle 8 ilmek ayıracağız. Geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Şimdi patiğimizin tabanını yapabilmek için bu kenardaki ilk 40 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor hanımlar. Kenar ilmeğimiz ile birlikte toplamda 40 adet ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Bu şekilde 6 oldu. 7, 8, böyle toplam 40 ilmek örelim gelelim. 40 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için buraya 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek patiğimizin burnu için ördüm. Saydığımızda şu sol tarafta da 40 ilmek kalıyor. 8'den sonra geri dönüyorum. Patiğimizin tabanına başladık. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor. İlk ilmeği de örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim şimdi. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş olduk. Taban 12 ilmek olacak hanımlar. 12 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi aldım. Öncelikle 8 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek yandan örerek ekledim ortaya. 9 oldu. Geri dönüyorum. İp karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. 11. Geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 12. Artık 12 ilmek olarak tabanımız örülecek hanımlar. Kesimler başlayacak. Tabanda 12 ilmeğim var. 11 ilmeğimi öreceğim. 12. de kesimimi yapacağım. Yine ilk ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağız. İp karşıda ilkini örmeden aldık. 11 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Tekrar geri döndüm. İlmekleri örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanı 12 ilmek ile böyle örülüyor. Biz bu işleme sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 12 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, sonra buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 12 ilmek kaldı. Bu 12 ilmek ile patiğimizin şu arkasını öreceğiz şimdi. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Böylece 11 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Böylece hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şurada bakın ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmeğimi çıkartıyorum.
Tekrar 12 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapacağız hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği bu şekilde keseceğiz ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. 12 ilmekle patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme şuralarda son kenar ilmek yerine gelene kadar devam edeceğiz. Şu bölümlerde ilmek çıkartırken hanımlar bakın şu tarçın rengi ipin şöyle bir altından bir üstünden girerek ilmek çıkartırsak ip arada kaybolur. Şimdi bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmek kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizin örgü bölümünü bitirdik. Patiğimizin kenarında bakın şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Patik kenarımız daha sıkı, ayakta daha sağlam dursun diye hemen yapılışını da anlatacağım hanımlar. Dilerseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Öncelikle bir zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Aynı işlemi yapacağız. İpimi doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde sık iğne tekniği uygulayarak, kullanarak yapıyoruz. Şöyle. Sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak kenar oyamızı yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin bu çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son şuraya da 2 tane zincir çekiyorum. Ve ipimizi de keseceğiz. İpim de tam yetti. Zaten yarım ipti. Tarçın rengi ipim. Hemen ipimizin ucunu şu arka bölüme gizleyeceğim. Patiğimiz bu kadardı. Örmesi zevkli, kolay. Oldukça da kullanışlı ve şık bir model. Bu şekilde ipimin ucunu da gizledim. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın. İç tarafı, tabanımız, modelimiz bu. Hemen patiğimi makine yamada giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Çok rahat, çok kullanışlı, yumuşacık. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanları da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Sol ayağımız. Model bu. Tabanımız. Topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.